Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi, papatyalı, çok hoş, çok güzel bir örgü modeli anlatacağım. Kendi kıyafetlerinizi uyarlayabilirsiniz. Bebek kıyafetlerini uyarlayabilirsiniz. Etol şal yapabilirsiniz. Harika olur. Çok güzel, çok şık, farklı bir model. İp olarak da Alize Angora Gold ile öreceğim. Şöyle krem ipini kullanacağım. Tığ ise 2 numara 1,75 milimetrelik tığla öreceğim. Siz ne örmek istiyorsanız o boyutta zincir çekip sonrasında 6 trabzan ve katları olarak başlayabilirsiniz. Başta ve sonda trabzan yapmanıza gerek yok. Yelek yapmak isterseniz sonradan kenar kısmını trabzan yaparsınız. Evet, hazırsanız hemen yapımına geçelim. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Ben 3 papatya deseni yapacağım. O yüzden 6, 12, 18. Şöyle 20 tane, 20 hatta 25 tane kadar zincir çekelim. Fazla gelirse fazlasını keseriz, sorun olmaz. Ne sıkı ne geniş olsun. Evet, 25 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Trabzan yapıyorum. Baştaki zinciri saymayalım. Ve sıradaki zincire giriyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Sıradakine girdim. Trabzan. Her bir zincire bir trabzan yapıyoruz. Dediğim gibi 6 trabzan ve katları olacak. Baştaki zinciri saymayacağız. Evet. 18 tane trabzanımı tamamlayıp döneceğim. Evet, 18 tane trabzan yaptım. Lastik örgü yapmayacağım. Siz 2 ya da 3 sıra böyle trabzan yapıp onun üzerine modelinizi kurabilirsiniz. Yelek örmek isterseniz. Evet. Dönüş için 18 trabzandan sonra 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim, çevirdim. Şimdi trabzanlarımı sayıyorum. 1, 2, üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 5 zincir, sadece dönüşte 6 zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanları sayıyorum. 1, 2, üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Şöyle 1, 2, üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. 1, 2, üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. 1, 2, üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. 2, 3, 4, 5. 1, 2, üçüncüye başına dolamadan batıyorum. Evet. Sırayı bu şekilde tamamladım. 6 tane tepeciğim oldu. Evet, şimdi 5 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Çevirdim. İlmeğimi genişlettim. Hemen alta doğru bir ikinci zincire batıp fıstık yapacağım. Batıyorum. İlmeği aldım, doladım, 2 oldu. Battım, ilmeği aldım, doladım, 3. Battım, ilmeği aldım, doladım, 4. Aynı yere battım, ilmeği aldım, doladım, 5. Tığıma 5 defa sardığım fıstık yaptım. Parmağımla tutuyorum. Şimdi karşımda ilk tepecik var. İlk tepeciğin ortasındaki zinciri buluyorum. Buna da girip fıstık yapacağım. Battım, ilmeği aldım. Bu bir. Bir sardım. Girdim, ilmeği aldım, doladım, 2. Girdim, ilmeği aldım, doladım, 3. Girdim, ilmeği aldım, doladım, 4. Ve girdim, ilmeği aldım, doladım, 5. Bunu da kapatmıyorum, tutuyorum. Bir sonraki tepeciğin ortasındaki zinciri buluyorum. Bu zincire batarak üçüncü fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Fıstıkların boyunu çok uzun tutmayın. 5 sardım. Şöyle beşinciyi sarmadan önce şöyle şu şekilde tutuyorum. Doladım. Bütün ilmeklerin içinden geçtim. Ve o tuttuğum yere girip sık iğne yapıyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde. Bir zincir.
ilmeğimi genişlettim. Bu ortaya batarak bir fıstık daha yapıyorum. 3 4 5 sardım. Bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Bu fıstığın üzerine yanına hemen bir fıstık daha yapıyoruz. 3 4 5 sardım. Kapatmadan tutuyorum. İkinci fıstığı burada yaptığım işlemin aynısı. Tuttuktan sonra ikinci fıstığı buradaki tepeciğin ortasındaki zincire batarak yapıyorum. 2 3 4 5 sardım. Kapatmıyorum. İkinci fıstığımı da tutuyorum. Sıradaki tepeciğin ortasına girip yine fıstık yapıyorum. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 5 sardım. Sonra bu şekilde 5. sarmadan önce bu şekilde tutup ilmeği alıyorum. Bütün ilmeklerin içinden geçtim ve bu tuttuğum yere girip sık iğne yapıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Bu yuvaya batarak bir fıstık daha yapıyorum. 3 4 5 sarıyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir. Kapattıktan sonra hemen buraya bir fıstık daha yapıyorum. Ama bunu kapatmıyorum. Tutuyorum. Karşındaki ilk tepeciğin ortasına ikinci fıstığımı yapıyorum. Tutuyorum. Karşıya şöyle buradan sayarsak üçüncü fıstığa üçüncü zincire üçüncü fıstığımı yapıyorum. Evet, üçünü bir bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Kapattıktan sonra tığıma doladım. Hemen şuraya bir trabzan yapıyorum. Şuraya batarak. Şöyle biraz boyunu uzun tutun. Uzun tutamazsanız bir dolayıp böyle 3 defa da çekebilirsiniz. Evet. Sırayı tamamladık. Şöyle göstereyim. Çiçeğin ilk sırasını yaptık. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Çevirdim. Tığıma doladım. Hemen bu yıldız çiçeğin ortasına bir fıstık yapıyorum. Yine 5 defa sarıyorum. Kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere papatyanın ortasına bir fıstık daha yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Evet. Birinci çiçeğim oluştu. 3 zincir tığıma doladım. Buraya batmıyoruz. Bir sonraki şurada sanırım burada bir hata mı yapmışım anlamadım. Evet. Karşı çiçeğin ortasına bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. 3 zincir tığıma doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. 3 zincir tığıma doladım. Buraya batmıyorum, yıldız çiçeğinin ortasına ya da papatyanın ortasına, böyle ismini değiştirdim sürekli, bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 3 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum.
ve kapatıyorum. Evet. Tığıma doladım. Hemen bu alttaki fıstığın ucuna buraya batarak bir trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 3 defa da çektim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, çevirdim. Evet. Buradaki iki fıstık arasındaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 5 zincir, sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 5 zincir, sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Tepecik yapıyoruz. 5 zincir, sıradakine batıyorum. Zincirler geniş gelebilir, sorun olmaz. Papatyaları yaparken kendisini toplayacak. 2 3 4 5 tepecik şeklinde alması için zincirimizi fazla çekiyoruz. 5 zincir, şöyle köşeye batıyorum, sık iğne yapıyorum. Dönüşte 6 zincir, 2 3 4 5 6 ve çevirdim. Hemen ilk tepeciğe başına dolamadan batıyorum. 5 zincir, ikinci tepeciğin ortasına başına dolamadan batıyorum. 5 zincir, sıradaki tepeciğin ortasına geçiyorum, başına dolamadan batıyorum. 5 zincir, sıradakine batıyorum. 5 zincir, sıradakine batıyorum. 5 zincir, köşeye başına dolamadan batıyorum. 6 zincir dönüşte. 3 4 5 6 çevirdim. Hemen ilk tepeciye batıyorum. 5 zincir, sıradakine batıyorum. Böyle 3 sıra tepecik yapacağız. Son sıramızdayız. 5 zincir, sıradakine batıyorum. Biraz hızlı yapacağım, eminim anladınız. 5 zincir, sıradakine batıyorum. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. 5 zincir, son yuvaya başına dolamadan batıyorum. Evet, tepecikleri bakın sayarsak köşelerle birlikte yine 6 tane. Şimdi 6 zincir çekiyorum. Pardon, 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 zincir çektim. Burada papatya yaparken ne yaptıysak aynı işlemi. Çevirdim. Şöyle yukarıdan sayarsak ikinci zinciri aşağıya doğru, ikinci zincire fıstık yapıyorum. Tığıma 5 defa sardığım fıstık yapıyorum. Burada yaptığım ilk papatyanın ilk sırasında yaptığım işlemin aynısı olacak. Yaptım, kapatmıyorum, tutuyorum. Karşımdaki tepeciğin ortasına batarak ikinci fıstığımı yapıyorum. Evet, tutuyorum. Karşı tepeciğin ortasındaki zincire batarak üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir çektikten sonra hemen buraya bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Hemen bu fıstığın üzerine bir fıstık, yanına bir fıstık daha yapmış oluyoruz. Kapatmıyorum. İkinci fıstığı bakın, bir fıstık yaptık, kapattık. İkincisini kapatmıyorum, tutuyorum. Karşımdaki sıradaki tepeciğin ortasına batarak bir fıstık. Bir ilerideki tepeciğin ortasına batarak üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir kapattım. Bir zincir, hemen buraya bir fıstık daha yapıyorum.
Evet, bu şekilde devam ediyor. Artık bilirsiniz diye düşünüyorum. Videoyu geriye de alabilirsiniz. Şöyle bir zincir bir fıstık daha yapacağız. Böyle. Bir sıra papatya yaptıktan sonra 3 sıra tepecik yapacaksınız. Bir sıra papatya, 3 sıra tepecik. Bu tepecik sıralarını artırabilirsiniz. 5 sıra da yapabilirsiniz. Size kalmış. Böyle devam ediyor. Şöyle ben büyük parçada yaptım, onu göstereyim. Evet, şöyle bakın. Çok hoş, çok şık, çok güzel. Böyle dediğim gibi alt kısmını lastik kısmı olarak 3 sıra yapabilirsiniz. O şekilde olur. Eğer ki bittiyse arkadaşlar yelek, mesela bu ön parça diyelim. Tek parçada da çıkılabilir. Ön parça, arka parçayı da şöyle aynı şekilde yan kısımları böyle yapıp buradan dikersiniz. Yani devam etmiş gibi olur. En son olarak da şöyle bu yan kısmına arkadaşlar, yan kısmına şöyle trabzan sırası gidebilirsiniz. Bir ya da iki sıra güzel olur diye düşünüyorum. O şekilde yapılabilir. Evet, çok hoş, çok güzel bir model ortaya çıktı. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Ee, Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Instagram'dan takip etmek isterseniz Ören Hanım Emine yazarak beni bulabilirsiniz. Profil resmi aynı arkadaşlar. Böyle bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına istiyorum yazmanız yeterli. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.